Boğalar ve yükselen burcu boğa olan dostlar, 6 ve 12 Mart haftasındayız. Ve bu hafta bir dolunay yaşayacağız. Başak Burcu'nun 16 derecesinde. Evet, hem bu haftayı şekillendirecek, aynı zamanda önümüzdeki 15 gün, ayın 20'sine kadar olan süreçte de bu dolunayın etkilerini yaşayacağız. Evet, bakalım bu hafta nasıl etkiler barındıracak bu dolunay. Özellikle pazartesi günü saat 6 sıralarında ay artık Başak Burcu'na geçecek ve çarşamba günü saat 17 sıralarına kadar da Başak Burcu'nda. Demek ki Dolunay'ın etkilerini bu 3 gün çok daha güçlü yaşayacağız ama Dolunay sonrasında da devam edecek. Hemen haftanın ilk günü pazartesi günü bir Güneş-Uranüs seksilimiz var. Aynı zamanda akşam saatlerinde de ayın Merkür'le bir karşıtlığı var. Bu sizin için aslında bazı sürprizler olabilir. Pazartesi günü mesela kendinizle ilgili de bir takım kararlar alabilir, yenilikler yapabilir. Belki de bir takım yeni tanışmalar gibi durumlar söz konusu olabilir. Hemen salı gününe geçiyoruz ve saat 14.40 sıralarında 16 derece Başak Burcu'ndaki dolunayımız gerçekleşiyor. Ve bu dolunay bu 15 günlük süre içerisinde sizin aslında biraz daha kendi yaşantınızda öne çıkmak için fırsatlar verecektir. Çocukları olanlar için belki çocuklarla ilgili bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Şimdi Başak Burcu'daki dolunay genellikle bir takım disiplin, düzenleme, bazı eksikler varsa veya bir takım böyle detaylıca araştırması gereken konular varsa bunlar gerçekleşebilir. Öncelikle dediğim gibi çocuklar olabilir ve kişinin eğer özel hayatında bir ilgi alanı olabilir, bir hobisi olabilir, bazı kendi yeteneklerinizi değerlendirmek bakımından da düzenleyebilirsiniz. Diğer yandan hangi alanda çalışacak? Tabii ki burası aynı zamanda aşk, flörtler, ilişkilerle de alakalıdır. Bu alanlarda güçlü çalışabilir. Bir takım yeni tanışmalar getirebilir. Özellikle boğaların zaten 20'sine kadar biliyorsunuz Venüs ve Jüpiter Koç burcunda ilerliyor. 12. evinizde birlikte. Burada iş arkadaşları, yanında çalışan insanlar veya iş vesilesiyle de bir takım yeni böyle tanışmalar diyelim söz konusu olabilir. Bu dolunayda aslında belki de mevcut bazı ilişkileri de biraz daha ön plana çıkarabilir. Böyle etkileri var. Fakat salı günü dolunayın olduğu saatlerde ve aslında sonraki saatlerde de biraz sert etkiler alan bir dolunay olduğu için tabii ki sizin için hani 5. ev çok ciddi etki alıyor mu? Olumlu etki alıyor açıkçası. Yani sizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Fakat Mars'ın Neptün'e karşı olan ve tabii ki Mars'ın Güneş'le olan da bir etkileşimi var. Biraz kazançlar, para, gelir gider, finansal konulara biraz dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bu hafta mesela Perşembe günü belki birazcık daha önemli olabilir bu alandaki konular. Bunları biraz önemseyin lütfen. Çünkü hafta ortasında bir takım gergin açılar olabilir. Çünkü ay artık terazi burcunda olacak ve Plüto'yla bir açı içerisinde olacağı için dolayısıyla da burada bir takım finansal konular, seyahatler de olabilir bu arada. Onlarla ilgili bazı gelişmeleri daha sıkı takip etmeniz gerekebilir. Evet, haftanın ilk 3 günü dediğim gibi bu alanlar çok güçlü olacak. Buralarda değerlendirmeler yapmak için gayet güzel olacak. Evet, Perşembe gününe geçtiğimizde Perşembe ve Cuma günü aslında Cumartesi günün ilk saatlerine kadar ay artık Terazi burcunda ilerliyor olacak ve sizin için daha çok günlük hayatınız gündeminize gelecek. Şimdi Başak Dolunay'ından sonra genellikle böyle bir rutinin dışında bir takım değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. Ev düzeninde değişiklik, iş düzeninde değişiklik, sağlık, beslenme veya bir takım farklı alanlarda kendinizle ilgili yenilikler yapmak isteyebilir. Oralarda disiplin getirmeniz gereken konular olabilir. Bunlara eğileceksiniz bu haftanın 2 günü. Yani Perşembe ve Cuma özellikle işle ilgili konularda böyle yenilikler, girişimler, planlar, planlamalar olabilir. Yalnız Perşembe günü evet Ay Jüpiter'in karşısından geçecek, Şiron'un karşısından geçecek. Bu biraz belki çalıştığınız insanlar, belki de kendi ev içindeki düzeniniz, aileyle ilgili konular olabilir. Hani buralarda biraz tedirgin edici, biraz stres yaratıcı durumlar söz konusu olabilir. Bu arada tabii Merkür Balık burcunda 11. evinizde sizin arkadaşlarınız veya arkadaşlarınızla ilgili konuları da sosyal çevrenizle olan ilgili konuları da gündemimize taşıyacak. Biraz daha orada ön plana çıkmak isteyebilir ama belki anlaşmazlıklar yaşatabilir diye yorumlayabiliriz bunu.
Evet, hafta sonu özellikle Cuma gününe baktığımızda Mars'ın Ay'la iyi bir açısı var ve hala Ay Terazi burcunda olacak. Eğer çalışıyorsanız, belki iş yerinizde, belki sevdiğiniz insanlar, yanınızda çalışan insanlarla bir takım gelişmeler olabilir. İş başvuruları için de güzeldir bakın. Bir takım başvurular için sonuç da alabilirsiniz. Böyle de düşünebilirsiniz. Perşembe, Cuma böyle de çalışacak. Bu arada tabii buranın yönetici gezegeni Koç'ta olduğu için, aynı zamanda sizin de yönetici gezegeniniz Venüs Koç burcunda olduğu için yine aslında bir takım şanslar, küçük de olsa bazı iş fırsatları da, maddi anlamda fırsatlar da, ilişkilerde bazı fırsatlar getirebilir sevgili boğalar. Evet, hemen cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde, gece yani 2 sıralarında Ay artık Akrep burcuna geçecek ve hafta sonu ilişkilerinizle ilgili gündemleriniz meydana gelebilir. Yani orada bazı gelişmeler içinde olabilirsiniz. Mesela en fazla aslında uzun süredir gündeminizde olabilir. Partneriniz, eşiniz, dostunuz, iş ortağınız belki. Onunla maddi konularda bazı anlaşmazlıklar varsa, beklentileriniz karşılanmıyor olabilir. Çalıştığınız yerden veya yaptığınız işten bir takım kazançlarınız zorlukla geliyorsa eğer, işte bu hafta sonu burası daha belirleyici olacak gibi duruyor. Bazı anlaşmalar yapılabilir. Daha uzun vadede daha böyle kontrollü bazı şeyleri, düzenli diyelim, daha tertipli, disiplinli yönetmek bakımından değerlendirilebilir. Özellikle yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde de bunu sağlayabilirsiniz. Sevgili boğalar, evet, hafta sonu bu arada Merkür ve Uranüs'ün de cumartesi günü güzel bir etkileşimi var. Ve pazar günü için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ay ve Merkür'ün de güzel iletişim var. Arkadaşlarınız, eşiniz, sevdiğiniz insanlarla güzel, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eşiniz veya partneriniz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Evet, yönetici gezegeninizin tabii ki burada seyahat ediyor olması, hani Venüs'ün size bazı fırsatlar hafta sonundan sonraki haftaya da getirebileceğini söyleyebilirim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve yayını beğenmeyi de ve paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.